Arkadaşlar yeni içeriğimiz Yeni zaten content. içeriklerimizden yeni content. Biri de buydu. Film. Bizim uzmanlık alanımız. Film Hoş Biyotik. geldiniz. Hoş geldiniz. Film biyotik. Çağan bundan önceki podcast'te fıstık yakalamaya çalıştığı için ağzıyla biz de alternatif bir çözüm olarak kesinlikle sizi düşünmeyerek sadece kendi zevklerimiz açısından böyle bir şey yapma kararı aldık Olçar'la. Bundan sonra kanalda iki ayrı content olacak. Haftada bir yayınlamaya çalışacağız. Şu an yani bu haftada işte gireceğimiz haftada da bir film biyotik bir de antibiyotik kast olarak Antibiyotik kast. Aynen. aynen iki dala ayırdık. Ama biz yine de Çağ'ın özellikle canını sıkmak için birer film önereceğiz antibiyotik kasta. Burada burada Evet. sadece e, o hafta vizyona giren filmlerden veya önceki filmlerden de isterseniz yorumlarda belirtirseniz ve beğeni alırsa toplu bir anlaşmada şey de yaparız, hani önerdiğiniz filmler üstüne de konuşuruz. Bu teknik Evet. açıdan olur veya hikayesi olur veya hissettirdiği duygular olur, fark etmez. Hani biraz daha bizim için de yolda belli olacak bir content aslında. Hani ama bugün biraz daha, hatta çok güncel. Biz daha bugün Olçar'la da bugün izledik. Venom ve Venom 3 üstüne biraz konuşacağız ve biraz da Sony evreni üstüne bir muhabbet geçecek aramızda. Canımızı sıkacağız yani. Kesinlikle buna karar verdik. Ya hem kendi canımızı, umarım da sizin de sinirlenmeniz. Ama sana bir şey diyeyim mi? Genel olarak bilmiyorum. Hani biz belki, ben komikleri yani karikatür diyorum ya. Çizgi romanları okuyan çizgi roman okuyan bir insan olduğum için hem DC evreni olsun, Marvel evreni olsun, hani lore'a biraz daha hakim olduğum için, sen de aynı şekilde çizgi roman okuyan birisi olduğu için biz biraz daha fazla sinirleniyoruz. Ama genel olarak mesela Venom 1'de de olmuştu, Venom 2'de de olmuştu. İnsanlar seviyor. Hani film çıkışında beğeniyor. İnsanların büyük ihtimalle aksiyon, o süper kahraman, hani ayda bir gelen süper kahraman filmi ihtiyacını veya böyle senede bir gelen süper kahraman filmi ihtiyacını doyurabilen şeyler. Hani Ya kesiyor. Birazcık kesiyor işte. evet, Kalitesiz de olsa birazcık kesebiliyor. çok fazla umursamıyor insanlar bunu. Hani gidip ya 1,5 saat eğlenip çıktığı şeyler. Çünkü içinde mizah da var. Ya bunları konuşacağız zaten ama daha derinlikle. Evet. Şimdi girişimizi yapalım. Tekrar hoş geldiniz. Film biyotik. Bu bizim markamız. Fazıl'ın da dediği gibi her şey programlı ve yolda düzülecek. Öncelikle demek istediğim şey. Bugün gittik izledik Venom 3. Ben kısaca kendi fikirlerimi söyleyeyim. Ben direkt verdiğim puanla da başlamak istiyorum. Yani çünkü kendi yıllardan beridir filmlere düşüncelerimi puanla da ifade etmeyi seviyorum. Çünkü bir insan ölçülebilir bir şeyle ifade edince daha da iyi anlaşıldığını düşünüyorum. 4 verdim filme. 4 verme sebebim de Null. Yani Null'un filmde varlığı ve çok iyi bir kararla hareket ettirilmemesi. Yani iyi ki onu ayağa kaldırmamışlar, anladın mı? Onu o tahtta oturtan kişiyi tebrik ediyorum. Bak buradan kardeşim seni tebrik ediyorum. Çok iyi karar. Müthiş karar. Yani onu hareket ettirip kılıcını mılıcını savurttursaydınız film büyük ihtimalle daha da kötü bir yere gidecekti. Onu oturtup sadece konuşturdukları için ben Null karakterinin bütün evrenin içerisinde tek kullanılabilir karakter olduğunu düşünüyorum bu filmin özelinde. Onun dışında da film gene klişe, sıkıcı dediğin sen de az önce söyledin. Sıkıcı. Hep aynı şey. Venom işte. En sonunda bir bulamaç fight. Herkes birbirine giriyor falan. Bir de bu filmde diğer iki filmden fazlaca daha fazla çizgi roman göndermesi var. Daha fazla simbiyot var. Ve Evet. hepsini öldürüyorlar gene. Müthiş bir karar. 3 Evet. filmde 10 simbiyot öldü. Amına zaten 15 tane vardı. Yani bu kadar simbiyotu öldürmeye ne gerek var? Hiç lüzumu yok yani. Evreni yok ettiler Böyle aslında ya. Hani baktığında evreni kendi içinde 3 film içinde, onu söyleyeyim. Bu üçleme olarak baktığımızda bu son film çünkü ve yok oldu yani bütün, yani bir daha mesela yersen son film. aynen simbiyotla şey dememişler mesela. Ya biz belki
simbiyotlarla alakalı bir film daha falan çekeriz diye kafasından bir şey düşünmeyip demişler ki ya beyler Venom'la beraber hani yok Beyler edelim direkt, keselim ya. aynen keselim ya, toplu katliam yapmışlar yani. Ya kesinlikle katılıyorum. Ya film kötü yani maalesef. 4 veriyoruz zaten. 3 veriyoruz, 4 veriyoruz. Yani şu evrenin en iyi filmi Venom bir olabilir mi ya? Ya, harbi. İnanılmaz bir saçma sapan bir evren ya. Ona Ya, hı geleceğiz. hı. Ama öncelikle senin de genel fikirlerini ben bir alayım. Birazcık gir sen de filme. Ya hem fikirlerime gireyim hem de gerçekten Venom 3'e de ben kendim bütünsel olarak gireyim yani. Gerçekten yani ben çok fazla sinemaya giden bir insanım. Hani çevreye bakılırsa, çünkü şu aralar çok fazla azaldı. Ve film ne kadar kötü olursa olsun, hani sıkıcı olursa olsun, hani dalmam. Dalmaktan kastım da hani şey yapmak değildir. Böyle gözümün kapaması, uyuya kalmak falan filan değildir. Hani böyle izleyip ne olduğunu anlamama şeyindeyim. Ama hani öyle şeyler, ya bir öyle şeyler izledim ki şey oldu yani. Sanırım hayatımda ilk defa, ya pardon, ikinci defa ki bu diğeri yine bir Sony filmiydi. Ona da geleceğim. Geleceğiz. Evet, evet. İkinci defa ya şu an buna ayırdığım saati daha etkili bir film yine film izlerdim ama hani daha etkili bir şey izlerdim, anladın mı? Ya şöyle, Tom Hardy'nin Venom içindeki serideki oyunculuğunu inanılmaz, yani ilk iki filmde ne kadar şey olursa olsun, hani filmleri beğenmemiş hani üçlemeyi beğenmiyorum. Bu Kesinlikle. filmi de beğenmedim. Ama ilk iki filmdeki oyunculuğu kesinlikle, hani ben de bu arada 3,5-4 arasıdır puanım. Ve bu puanı vermemin ana nedenlerinden bir tanesi de kurduğu diyaloglar, yaptığı oyunculuk. Hani gerçekten rolü taşıyabiliyor, anladın mı? Hani ben Venom'a Kesinlikle, uydurabiliyorum. kesinlikle. Kafamda Venom dediğinde hani taşıyıcısı olarak o Tom Hardy'yi kafamda oturtuyorum. Ama abi bu filmde adam ıkına hani tuvaleti gelmiş de, bak, bir filmi tek plan çekmişler. Tom Hardy'nin tuvaleti gelmiş. Hani ve diyor ki ısrarla lütfen ya, yürürken bile ya. Yani donuna sıçacakmış gibi yürütmenin ne manası var adamın. Hani tamam, film boyunca şunun makarasını yapmışsınız. Ayakkabısız geziyor, tamam mı lavuk? Abi evet ya, bir dakika 2 saniye laf alayım da. Al Ya al. kardeşim gerçekten bu komik değil ya. Evet ya. Beni gören Sony, bu komik değil abi. Adam ayakkabısız kalmış. Oğlum 3 yaşında insanlar gitmiyor buna baya. 10, 15, 25, 35, 45 yaşında insanlar gidiyor. Bir de Tom Hardy kısmından çıkmak için ekleme yapıyorum. Hakikaten kardeşim kendin yazdın ya. Zorla biri yazdırmadı abi. Kelly Marcel'le oturdunuz bu filmi yazdınız Evet. yani. Biz yazmadık. Ya İnanılmaz ya. bir insan kendini bilmiyorum ne kadar bu kadar tanıyam, hani keşke yazmadan önce bir ilk iki filmi falan izleseydi karaktere, ona göre. Harbi abi. Hani biz Olçar'la filme gitmeden önce de konuşmuştuk. Cem abiye selamlar. E, Güzel şaka, evet. kelime şakası. Neyse, e, hani Logan gibi bir şey yapmak istediğini söylemiş. Ve hani bunun için yaşlanma efekti, bak, bu kesinlikle hareketleri böyle bir tık daha yorgunluk, yaşlılık, o çökmüşlük vermek içindir büyük ihtimalle. Hani o havayı vermeye çalışmış. Ama becerememiş çünkü hani çok kasıntı duruyor karakter. Anladın mı? Hani ve Tom Hardy'nin yapısına göre bir şey değil o. Ve ilk kez bu filmde bana Venom'un sesi battı, yani Çok kötü ya. kulağıma battı. Hani normalde ilk ya, ne kadar bu iki karakter bütün tek bir şeyde izlesek de hani normalde batmaması gerekiyor. Ama ben artık Tom Hardy'nin karakteri Eddie'nin hani Venom'un alındığı sahneden sonrasında oh dedim ya, hani belli bir süre duymayacağım. E, Biraz da o karakteri izleyeceğim falan dedim. Hani ve mutlu oldum hani, çünkü gerçekten sıkmıştı.
Abi çok Sonrasında katılıyorum ya. ayakkabı muhabbetinde gerçekten komikti. Hani seni CIA ve FBI kaçırıyor. Tepeden canavar saldırıyor. Neyse sen bayılıyorsun, gidiyorsun. Orada ayakkabın kalıyor. Aa, ayakkabılarım kaldı diye. Ya yarra yemişsin. Ayakkabını Ya harbiden ya. Gerek yok abi, hiç gerek yok. hani neyse, onun dışında eee, son olarak ben 10 numara, yani insanlar duygulandığım bir son olmuş demiş. Ben pek fazla hani son sahne dışında çok duygulanmadım. Hani ikisinin de bir ortak Neye noktası. duygulandınız abi? Ne? Pardon, lafını kestim de neye duygulandın ya? Şu filmi hiç romans izlemedin mi kardeşim? Neye duygulandın? Yani neyse. Sen devam et. Ya öyle bir son konuşma sahnesi yapmaya çalışmışlar. Ama çok, o kadar anlamlandıramadım ki. Şeyler, canavarlar, dışarıdaki canavarlar, Null'un canavarları adamların konuşma yapmasını bekliyor böyle. Duruyor. Saygı duruşunda Ha, adamların 10 dakika onu bekliyor şu harbi. şekil İstiklal Marşı mı beklemişler. bu ya? Ya işte Venom kafasını çıkartıyor falan. Bir anda böyle düz yürümeye başlıyorlar falan böyle. Hani helikopterden iniyorlar. Ya bir de konuşma boyunca Venom Eddie'yi yaralı bırakıyor. Konuşma bitince yarasını düzeltiyor. Ya bir Ha, adam, Eddie ölse orada aynen, komedi anasını. hani önce bir iyileştirseydin, ondan sonra hani konuşma adam akıllı bir eşit şartlarda konuşsaydı da Eddie de 2-3 kelime edebilseydi, orada falan yapıyor ya. Hani götünden nefes alıyor abi Komedi adam. ya. Dans sahneleri zaten rezalet, hani çok kötüydü. Yine bir hani her Evet, film, çok kötü. hani Sony'nin bu dans sevdası Ya Allah her belanızı filmde versin ya. her filmde e, Ya bu Las Vegas sahnesini kim çekti ya? Allah belanı versin be kardeşim. Buradan beni görüyor musun? Ya bak, bu sahneyi Miss Chen mesela bu filmde niye var ya? ya Koyma Miss abi. Chen nasıl bir anda böyle market kasasından Las Vegas'a yolu nasıl düşmüş olabilir abi? Abi harbiden yani hiç bu yılda yok, bak karakter şey yok. Doktor Payne niye var? Doktor Do- Payne'in kardeşi niye ölüyor? Bu bize ne Asker olan kattı? Hayır, bu bize aynen ne kattı yani? Ne öğrendik biz? aynen abi, aynen. Backstory Asker yazmanın. olan adamın asker olan adamın motivasyonu ne? Bir anda simbiyotları keselim diye geliyor adam yani. So bir anda pişman oluyor, kendini feda etmeye okuyor. Hani bir simbiyot diyor ki, geliyor yanına, o dişi simbiyot geliyor yanına ve diyor ki biz iyiyiz. Sonra ikna oluyor, gayet normal bir şekilde ikna oluyor ve ya kendini feda etmeye hazır oluyor. Sonra Ya bu o, nedir ya? hani uzaylıları görme hevesiyle 51. bölgeye giden aileye sesleniyorum. Abi siz niye varsınız ki, amına koyayım? Ya bir sahne, Harbi ya. ya bak, koskocaman simbiyotlar, yani fiziksel olarak üstün simbiyotlar amına kodumun canavarlarını kesemiyor. Kesemiyor bak. Adam geliyor son sahnede, roket atarı arkadan sıkıyor ve patlatıyor. Bu kadar, yani o kadar saçma şeyler gerçekleşiyor ki aynı anda. Hani gereksiz karakter, gereksiz ve içi boş karakterler. Ee, Abi kesinlikle ya. Gereksiz backstory'ler. Sıkıcı atmosfer, hani amacından sapmış bir film. Hani ben bir gibi olmasını yeğlerdim. Hani veda filmi Abi bile ben de. olsa eğlenceli bir, hani Ben de. mesela eğlenceli bir şekilde birbirlerine veda etseler, ya tamam, tabii ki de hani yine içimizde bir burukluk bırakırdı. Ama mesela bu burukluk bile bırakmadı içimde, anladın mı? Hani Abi film kötü çünkü ya. Film baya kötü yani. Bir de şöyle söyleyeyim. Hani kar üçleme yazarken ya bir bağlam olur, anladın mı? Yani her film aynı hata. Bak, ikinci filmde Carnage'ın bağlamı yok. İlk filmde Riot bir anda çıldırıyor, adam aa deyip Venom'a saldırıyor. Son filmde bütün şeylere, simbiyotlara tek atıyor canavarlar. Dediğin gibi çok doğru yere değindin. 10 tane canavar orada bekliyor. Venom'la Eddie duygusal veda edecekti. ki Yani hiç de abi duygusal değil bu arada yani. ya değil değil değil. Ya değil. Ya zaten bir kere bu üçlemenin feda ettiği karakterler saçma. Ya bir de çizgi romana hakaret gibi gelmeye başlıyor bak bir yerde. Ya abicim bak, şimdi düşünelim birazcık, hani saçma gerçekçi bakacağım ben. Abi senin vücuduna virüs giriyor. Her virüs giren canlı Venom'u sanki yani hayatında hep görmüş gibi giriyor, aa gidiyor falan.
Ya ya bir virüs giriyor, bir kusarsın bir bak. İlk filmde Eddie bir tansiyonu düşüyordu, bir şey oldu, içi bulanıyordu, bir şey oldu. Hani bir transformation vardı filmde. Bunda Ve hiçbir şey yok. Koyduğun şey oluyor. Simbiyot oluyor. hayır Böyle bir bak, şey değil mesela yani bu. özelliklerini keşfetme diye bir şey var. Mesela o doktor kadının ismini Pain miydi neydi? Pain, Ha, Doktor Pain. bak alıyor kapsülü sanki doğuştan simbiyot, ya simbiyot doğmuş. Bak, özelliğini, hızlı koşmasını mesela nereden bilebilirsin, anladın mı? Kırıyor bir anda ve bir Eline anda, koyuyor, çat oluyor yani. hani Böyle bir şey bir yok anda abi. koşmaya başlıyor, anladın mı? Mesela şurasına ağaç takan Zenci abla. Ya hani Venom'u bak, simbiyot Hepsini orospu. taşıdı bir de. Simbiyot orospusu Bütün oldu, anladın mı hani? Gerçek Oğlum Allah cezanı versin. ya hani, ve hepsine bu kadar ayak uydurabilmek inanılmaz ya hani. Bir kar Çok kötü bir ya. Carnage'ın karakteri, Carnage'ın taşıyıcısı şu şekil bir e, uyum sağlayabilirdi. Bir de o ağaç takan abla. Carnage'ın zaten karakteri ya ikinci filme de giriyorum artık Evet. birazcık. Yani Carnage'ı seçme sebebi şu. Ulan bu katil herif. İşte Venom'un şeyi geliyor, simbiyotu geliyor. Ulan Venom'un simbiyotu katile gelse kırmızı renk olur, Carnage olsun. Böyle bir motivasyon yazdılar ikinci Evet. filmde. Hani bunun gibi yani aynısı. İşte benim kardeşim öldü evet ama şimşek çaktı ben hızlı koşayım o zaman. Ya bak, Yani Venom'lar bu ne üstünden bu? konuşacaksak bak, biraz şimdi şeye girelim. Hani bu arada ben Null hakkında çok bahsetmedim. Şeyden dolayı, çünkü senin dediklerine katılıyorum. Üçüncü filmde kesinlikle. Çok bu arada karizmatik de duruyor açıkçası. Hani Kesinlikle. eğer evrenin Kesinlikle evet. devamında bu şekilde gelecekse, hani karakter tasarımı, hani şeyi olsun, duruşu olsun, karakter duruşu, tasarımı bu şekilde olacaksa ben bayağı beğendim. Bayağı karizmatik duruyor hani. Ve hani Kesinlikle katılıyorum. şu ana kadar, hani Sony evreninden bahsediyorum. Çizgi roman karakterlerini çok fazla böyle dış tasarım olarak beğenmedim. Hani sinema filmlerde. En beğendiğim karakter, o kadar Sony'nin yaptığı film arasında Null oldu. Hani Kesinlikle. Kesinlikle. ve bu filmdeki o hareket etmemesinin kararını da gayet iyi beğendim. Çok karizmatik duruyor. Şeye geçelim. Ne onun adı? Biraz daha Sony'nin Marvel üstünde çıkardığı filmler, hani kararları, teker teker filmleri konuşalım. Biraz Tamam. release date üstünden yapalım bunu. Venom 1 ile başlayalım mesela. Hızlı hızlı dediğin gibi Aynen. hızlı hızlı geçelim. En sonunda da Sony şeyi yapalım bir genel. Çünkü Aynen. gene rezalet devam ediyor Evet, yani anladığımız bu kadarıyla. biraz yakarış bölümü gibi bir şey olacak. Yani ilk bölümden böyle karşınıza çıkmak istemezdik ama hani Venom 3'ü de izledikten sonra hani artık böyle bir şey çekmede gereği duyduk. Çünkü e, Kesinlikle ya. her şeyi geçtim, benim şeyimde de benim için çok değerli çizgi romanlar. Çünkü gerçekten çok sağlam arka planlar aslında. Sinirlenmemizin bir yerde sebebi de Sony'e bu. Sizin elinizde bu kadar güçlü bu kadar güçlü kaynaklar varken, bu kadar güçlü karakter arka planları varken, karakter tasarımları varken, bunları bu kadar kötü işleyebilmek, elinizde bu kadar oyuncu, cast imkanları varken, bunları bu kadar kötü Kesinlikle. ve senaryolarla yapabilmek. Neyse, bunu biraz daha Sony bölümünde ben biraz daha detaylı konuşurum. Yaparım. Şimdi Venom 1 hakkında ne düşünüyorsun sen? Bak Venom 1 hakkında 30 saniye. Venom 1 evrenin en iyi filmi. Az önce dediğimiz gibi en azından etki yani karakter bağlamları arasında bir etki var. Ne kadar kötü olursa olsun en azından Riot elle tutulabilir sıradan klişe bir kötü karakter. Benim Venom 1 ile ilgili en sevmediğim şey Venom 1'in aksiyonu çok yetersiz. Film 1 saat 20 dakika boyunca build up oluyor. 5 dakika aksiyon çıt bitiyor ve aksiyonda dandik. Ama o 5 dakika evrenin en iyi gözüken 5 dakikası sana öyle söyleyeyim. Yani bugünkü falan da fena değil diyoruz ama aksiyon dandikti yani bir bulamaç gibiydi. Yok, kesinlikle Venom çorba Riot gibi bir şeydi yani. Ben aksiyon olup olmadığını bile hani yaptım. çok hızlı çekmişler. Yani Venom 1'de en azından böyle 10 üzeri 5 vermiştim. En azından bir beşlik hani ortalama klişe Allah belanızı diyebileceğiniz basit bir film olduğunu düşünüyorum. Eddie'nin yani Tom Hardy'nin aynı zamanda oynadığı en iyi film. Üçleme içerisinde en iyi onda oynuyor. Hı hı. Ve
aralarındaki diyalogları görmek bana o filmi ümit vermişti yani. Ulan demiştim en azından farklı şeyler Ya gelebilir. bir de Sony açısından da hani Marvel'a girişi olduğu için biraz daha hani bu Evet. evrene giriş olduğu için aslında şey diyebiliriz. Gayet okey bir başlangıç filmi diyebiliriz. Hani evrene hani Venom üstünden işleyecek hikayeye en azından. Gayet okey bir başlangıç. Hani ne kadar yani ben de üçleme arasında en iyi film olduğunu düşünüyorum ama yine de iyi bir film değildi bence. Ya Ama dandik abi. Dandik başlangıç yani. açısından hani biraz daha karakter tanıtımı diyebiliriz hani. Eddie'ye alışmak, Venom'a alışmak konusundan gayet okey. Abi benim puanım mesela buna da puan verirsem ben 5 veririm yani. Ben de 5 veririm. Kesinlikle zaten aynı düşünüyoruz. Hemen ardından bence üçlemenin en kötüsü olan Carnage filmi. İkinci filme geçelim. Hı? Ya bence en kötüsü. Çünkü kötü karakteri en kötü olan. En azından Evet. diğerlerinde bir kötü karakter var. Carnage böyle rastgele oluyor falan. Venom tribal enfeksiyona giriyor filmin ortasında. Niye tribal enfeksiyona giriyor? Miss Chen'i şey yapıyor. Miss Chen yani bence Miss Chen evet böyle karakterler olmalı. Evrenlerde basit ama hafif etkisi olan karakterler olmalı. Ama son yıllarda genel süper kahraman filmlerinde ben şey eksikliğini görüyorum. Mesela çok 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 saçma bir örnek vereceğim ama çok kısa vereceğim. Shang-Chi filminde Evet. Ten Rings son sahnede direkt spoiler bu arada veriyorum yani. Ejderhaya ok atan kız mesela. Yani attın ya oku. Ejderha ölüyor falan. Hani böyle ana main event karaktere böyle çok etki eden ama hiç de bir önemi olmayan o karakter. Yani Miss Chen tam olarak bu. Evet. Neden var? Neden bu kadar önemli? Neden bu kadar var yani? Ya Saçma sapan bir Miss şey Chen oluyor. mevzusu şey işte. Hani Venom'un biraz daha Eddie'nin çevresindeki insanlarla artık hani Eddie'yi hem Eddie hem Venom olarak görmemizi hani Venom'u da normalleştirmemizi ve iyi bir karakter olduğunu görmemizi sağlayan şeylerden bir tanesi aslında. Ama mesela bu kadar mesela üçüncü filmdeki kadar yakınlaşmamıza gerek var mıydı? Yoktu. Hani Yok abi mesela yok. ikinci filmdeki kadar belki yeterdi anladın mı hani? Ha, ben Miss Chen konusunda o kadar acımasız değilim. Neden? Çünkü Venom'u bir şekilde Eddie'nin hayatına e, alışmasını iyi gösteriyor anladın mı? Eddie'nin hayatındaki insanlarla biraz daha işte kaynaşıyor. Eddie'nin hayatına ayak uyduruyor bir simbiyot olarak. Ve Eddie'nin hayatındaki insanlar da artık Venom'u kabul ediyor. Ya bu şekilde Ya görüyorum biraz da. yani elbette böyle düşünülebilir de ben yani filmlerin aralarında bir bağlam olmadığı için mesela ilk iki filmde Eddie'nin eski eşi çok önemli. Hatta ilk filmde simbiyot falan oluyordu. She-Venom falan oluyordu yani. Ya ben Üçüncü, söylesen. üçüncü filmde kadın yok. Yani eşi yok. İkinci filmden sonra hani direkt çıkmışlar. Üçüncü filmde karakter yağmuru var bir anda. Hani hiçbir işlenmemiş. Mesela Doktor Payne'i ilk filmde falan bir görseydik. Ya bir Belki ilk evet filmde bir backstory 30 yazmanın saniye verseydiniz yani. ya biz neden backstory'si yazıldı bu karakterin ben neden kardeşine ben şey zannettim lan bir an Eddie'nin kardeşi falan filan çıkacak gibisinden. Hani dedim ne oluyor amına koyayım? Yok Hani ya. neden var falan gibisinden bir kafaya girdim ya da hani özellikle bir şey mi göreceğim gibisinden bir kafamda bir oluştu ama anlamlandıramadım yani özellikle. Ben de abi. Ve Ben şey de yani konusunda da ben birinci ve ikinci filmi kesinlikle romantik komedi aksiyon filmi hani nitelendiririm. Yani süper kahramanlık Venom'u hani veya hani Venom'u süper kötü ilan eder miyiz bilmiyorum hani artık onu göreceğiz. Ama hani bu üçleme üstünde süper kahraman şeyini kesinlikle romantik komedi ve aksiyon olarak yedirmişler hani. Biz ya bunu izledik. maalesef. Hani Maalesef. bi- ve mizahıyla da hani şimdi insanların genel olarak beğenmesinin sebebi de aslında biraz bu. Hani biz nasıl diyeyim bir tık daha analiz ediyoruz ve arka bunun hani yazılma, çizgi roman şeylerine çok fazla atıfta bulunuyorum ama aslında bu biz bunun
ana hikayesini, asıl hikayesini biliyoruz ve bunun ne kadar derin bir şey olduğunu biliyoruz. Ama insanların hani default giden, hani normalde çok fazla araştırmayan giden ve bir insanın sevmesinin sebebi de bu aslında. Biri de, iki de, belki üçü de beğenecek. Çünkü romantik komedi aksiyon film abi. Bunun için özellikle bir şey bilmeye gerek yok. Hani özellikle Ya bu kötü ama. Yani mesela romantik komedi aksiyon filmini evet, çok kötü. Bence de kötü. yapabileceğin bir sürü karakter var ve Venom'u seçmek çok kötü. Venom siyah, virüs, uzaydan gelen, işte Null'dan kaçan olabilir. Evet. Başka bir şey olabilir. Anti olabilir ama kendi içinde anti olan bir karakter olduğu için yani bunu mahvetmek saçma yani. Mesela Venom'un kendinden daha kötü bir karakterle savaşması, evet. Ben buna okeyim. Ben de Venom'u okeyim. Venom'u illa şey olarak kötü işte böyle bir karakter Allah belanı Rezalet versin bir diye adam. konumlandırmamıza gerek yok. Aynen. Rezalet gibi olmasına gerek yok. Ama hani bu kadar ciddiyetsiz, senin dediğin gibi romantik komedi işine girmeleri, yani ilk filmin yarattığı o fazla 860 milyon gişe yapmasının verdiği tamamıyla o özgüven yani. Bence onun Evet. dışında bu filmde zaten ikinci filmde 510 milyon gişe, bu arada merak eden varsa. Bu filmde yaklaşık 72 milyonla mı ne? Vallahi öyle bir şey okudum. Bilmiyorum. 72 milyon açılış da çok iyi. Gerek Evet. yok. Filmin zaten bütçesi 100 küsür, 110 milyon. Direkt çıkartmışlar filmin bütçesini ilk iki haftadan yani. Benim için üzücü. Çünkü Ya Joker 2'ye şimdi de haksızlık yaptınız arkadaşlar, öyle diyeyim size. ya Joker 2 de çok kötü de hiç onu Yani konuşmayalım yani hiç oraya girme. O da apayrı bir kötü. yok Yani neyse. yani buradan şeye direkt götüreceğim. Venom bir üçleme, evet. Ama bu Venom'un içinde bulunduğu iki tane de film var. Yani aynı evrende geçen. Birincisi Morbius, ikincisi Allah belasını veresiye Madame Web. Yani Ya öncelikle Morbius'tan ben konuşalım önce çünkü Morbius'a çok kısa gireyim. Morbius komedi filmi. Bence parodi filmidir. Cer Senin daha önceden çok sevdiğim bir yorum var. Morbius'un bence oyuncu kadrosu çok iyi. Tamam mı? evet, Gereksiz inanılmaz iyi. iyi. Gereksiz iyi. Hani ve Gereksiz iyi. ya neyse, sen söyle de bir sonra ben giriş Ve yapayım. ve hani oyunculara demişler ki siz takılın, biz kayıt alalım. Hani öyle takılın, siz oynayın falan. Acayip kötü bir film. Ama o da işte espri kaynağı olduğu için o da gişede batmıyor ve Sony bir şekilde yolunu buluyor yani. Bir şekilde kaynak yaratabiliyor kendini. Hem ilk iki Venom'un film bütçeleri çok büyük. Yani yaptığı kar marjı çok büyük. Hem bu dandikler de bir şekilde kendi içinde aklanıp artıya geçebiliyor yani. Bu çok kötü bir şey benim için. Çok kötü yani. Keşke batsa gişede de Adamlara bir en azından bir motivasyon ders veriyor ya. alsalar ya. Adamlara motivasyon, kesinlikle yenisi. Diyorlar ki daha kötüsünü çekmek için biz izleyeceğiz sizi. Siz daha kötüsünü yapana kadar en kötüsü bu kafasını adamlara veriyorlar ve adamlar da bunu asla sekteye uğratmıyor ve daha kötüsünü çekiyor. Anladın mı mesela? Yani, Harbiden ya. yani ve şöyle, ben biraz konuşayım Morbius'le. Evet, gir gir. Kesinlikle çok, bu da klişe bir film. Ben hani artık Sony'nin bu kafa yapısında ilerlediğini, Marvel üstünden bu kafa yapısında ilerlediğini düşünüyorum. Hani şu şekilde klişe. Sen hani, ben bir izleyici olarak Morbius'u izlediğimde bir sahnede ne olacağını tahmin edebiliyorum. Hani kafamda oluşuyor. Ve oluyor da bu. Hani mesela şey, doktor kadın, işte bizim Morbius'un sevgilisi, kız arkadaşı laboratuvara gizlice giriyor ki, diyorum ki hani burada biri var. Hani ve orada biri çıkıyor, anladın mı? Ve Ya parodi film gibi ya. aynen ya, Baya. gerçekten şey, çok tahmin edilebilir, çok klişe. Ondan sonra karakterler inanılmaz derinliksiz. Hani böyle yazılmamış gibi. Hani anladın mı? Bu çok kısa backstory'ler yazmışlar ama asla bir duygu, o karakterle hissedebileceğim bir duygu bütünlüğü yok.
Hani ben Morbius'un mesela üzüldüğü bir şeye veya sevindiği bir şeye sevinip üzülemem yani. Üzülmedim de. Kesinlikle abi. Ya hastaymış, yok işte oymuş, buymuş yapamadım ya. Güldü. Bu arada film gerçekten bu filmde komedi filmi yani. Parodi oğlum, bayağı bildiğin parodi yani. Sonra efektler, CGI'lar hani Of. rezalet, hani teknolojinin bu kadar gerisinde kalınmamalı ya. Hani gerçekten o siyahi polis oynayan adamın adı neydi? Tyrese Gibson mıydı? Aynen. Mesela onu al almayın oyuncu kadrosuna. Ona ne kadar para? Çünkü gerçekten o adam, o lavuğun hiçbir işlevi yok ya. Oğlum Gerçekten. aynısı Venom 3'te de var Ve ya. Aynısı evet, bak, saçma sapan yani, güvenlik görevlisinin yanında olan falan. Ve böyle saçma sapan karakterler var. Bağlamları olmasın ve bağlanmıyor. onu Niye CGI'ye var yani? ekleseydiniz. Keşke hani o polisi CGI'ye bütçesine ekleseydiniz de hani şu kadar kötü CGI'ler izlemeseydik. Anladınız mı? Hani çok hani Morbius hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Ve hani dans sahnesidir, odur budur hani. Of. Hani Olşar bu sahneye çok tetikleniyor mesela. Konuştuk bunu biraz. Hani Of. hani bilmiyorum, anlamlandırma izlerken de dahil, hani çünkü şimdi iki kez izledim filmi. Dün hani evvelsi gün de izledim, hani bir daha hani konuşacağımız belliydi aslında şeydi. Hani bir tekrardan bir bakayım dedim ve yine bir mana veremedim. Hani tabii ki de orada Milo'yu oynayan karakter arkadaş hani uzun süre yürüyemediği ve çok kötü bir hayat yaşadığı için içinden dans etmek gelmiş olabilir ama hani şey demişler Yani gibi, karaktere demişler ki ya kanka biz bir film çekiyoruz, tamam mı? Hani sen de büyük oyuncusun, tamam mı? of, Allah'ım Gel, çok kötü hani şeyler hiç konuşuyoruz ya. ya zaten şey değil, hani film olarak hiç umursamıyoruz, anladın mı? Sadece oyuncu kadrosunda yüksek gözüksün. Gel sen bu filmi sikine taşağına sür, tamam mı? Canın ne istiyorsa dans et falan böyle. Çık. O an canın ne istiyorsa onu yap. Hani bizim için okey. Zaten CGI'lerle biz bok gibi CGI ile senin kötülüğü kaparız falan demişler. Yani millet Ya abi, CGI'nin kötülüğünü konuşmaktan senin yaptığın hareketlere emin ol gelemezler onu konuşmaktan falan demişler. Hani Morbius hakkında düşüncelerim böyle. Hani genel olarak dediğim gibi hani Sony artık bu işin hani cılkını çıkartmaya başladığı nokta bu. suyunu çekti ya. Suyunu çekti ya artık. Ben, Gerçekten bütün filmler aynı şekilde. Bak, 4 film konuştuk. 3 Venom konuştuk. Bir evet. de Morbius konuştuk. Hı hı. Hepsinde aynı şeyi söylüyoruz. Bok gibi CGI. İşte çok kötü. Oyuncuların seviyesine göre alt seviye bir performans. Evet. Bunun sebebi tabii ki text. Yani adam okuyor. Evet. Düşünsene, sana teklif geliyor Morbius filmi. Ulan diyorsun, vampir filmi. Ulan ne çektiniz acaba? Hani Morbius filmi böyle bir bayağı korku filmi olabilecek kapasitede bir film. Adam vampir kan emiyor falan. Bunun üstüne baya bir güzel dünya inşa edilebilir aslında. Ama hani hepsini ayrı ayrı çöpe atma gibi. Yani böyle bir acele edilmişlik var. Aynı şekilde bak, Madame Web'e de gireceğiz şimdi. Onu zaten Allah'ım Bir yarabbim, neresinden girsen çıkamayız. Morbius hakkında bir şey diyeceğim. Morbius benim, yani ben fantastik evrenlerde karanlık karakterleri her zaman biraz daha seven bir insanım. O yüzden DC bana daha yakın geliyor mesela. Ama Morbius da hani Spider-Man evreninde, çizgi romanlarda çok beğendiğim bir karakter. Ve o kadar iyi yazılabilecek bir şeyi var ki gerçekten Kesinlikle ya. hani o kadar iyi yazılabilir ki ve o kadar iyi gösterilebilir ki, o kadar iyi bir süper kötü yapılabilir ki. Hani ki filmin sonu hakkında hiç konuşmadık burada. Hani filmin sonu hakkında hiç konuşmadık. Hani biz kendi aramızda da Olçar'la konuşmadık. Hani işte Spider-Man diye bir lavuk var. He hallederiz tamam gibisine. Hani bir Porsche reklamıyla Vulture. falan geliyor böyle hani. Yani Vulture karakteri, ona girelim. Tamam, güzel kapı açtın. Yani Sony ister istemez son evreni Spider-Man'e bağlanmak zorunda. Bu Evet. karakterler çünkü Spider-Man'siz hep bir eksik kalır. Elbette güzel filmler yapılabilir. Ben tekrar söylüyorum, hepsi bok gibi de. Hani güzel bir film yapılabilir. Güzel bir dizi yapılabilir. Kesinlikle hepsine. 6 bölümlük inanılmaz mini diziler çıkabilir bunlardan. Ama
Yani Vulture karakteri neden mesela o evrene ışınlanıyor? No Way Home'un amacı zaten Spider-Man'i bilen, tanıyan ya da kovan hafızayla ona erişebilen karakterlerin tek evrende toparlanması ve onun işte 616 işte kaç deniyorsa artık ana evrene gitmesiyle oluşan ya da o manada yapılan bir film. Vulture ne? Vulture hani arada şey mi diyor? Ulan ben burada sıkıldım, hapishanedeydim, bir gideyim diğer tarafa uğrayayım falan. Ne oğlum, kıraathane mi değiştiriyorsunuz? Bu ne? Ya Ne mevzu yapmayı? şuna dönmüş. Ya bunu biraz daha Sony'de konuşuruz. Ama hani mevzu biraz daha artık bir şeyleri kısa kestirelim me Kesinlikle doğru ya. gidiyor. Yani bir şeyleri kısa kestirmeye çalışıyorlar kendi kafalarında. Bunu daha detaylı konuşuruz zaten. Ya şimdi Madame Web'e hani o kadar gözümü korkutuyor ki Madame Web'e hani Of, üzerine konuşmak hani 2 gerçekten saate uzayabilir. ya 2 saate gerçekten uzayabilir. hani ama kısa kesebileceğim hani bilmiyorum ne kadar kesebilirim ama hani hep özellikle not aldım anladın mı? Hep bütün filmler hakkında not aldım ama hani Rezillik ya. göstereceğim normalde göstermem. Hani bakın koskocaman Sony evreni hakkında aldığım not sayısı şu kadar. Şimdi Madame Web sayfasına geliyorum. Madame Web sayfası daha bu. Hani Abi Madame Web'in teksti o kadar değil, ben sana aynı öyle söyleyeyim. teksti bu kadar. Keşke şu kadar uğraşsaydınız. Yani Yani. hani bir kişi de çektikten sonra ya beyler ya da çekerken ya beyler biz ne Aga bu yapıyoruz ya? nedir demedim ya. Aga bu nedir? Hayır ya biz bir baksak mı izlesek ya bir daha mı düşünsek falan filan gibisinden bir muhabbetin dönmesi gerekiyormuş. Ya da o Of. kastın içinde onu diyen bile bu ihtiyaç var. Hani Daral geldi bak. Madame Web deyince kalbime ağrı girdi. Yemin ederim ya son 20 yılın, lafını böldüm hı özür hı, dilerim önemli tekrardan. değil önemli değil. Son 20 yılın en kötü 3 filminden biri. Evet kesinlikle. Tekst yok. Bağlam yok. Oyunculuk yok. Çekimler iPhone kamera gibi. Böyle tutmuşlar. Böyle kamerayı böyle tutuyorum böyle. Böyle çekmişler. Bütün film dümdüz Nokia 2000'de yapılmış kamerayla çekilmiş gibi. Dur Bu bekle kadar kötü. getiriyorum. Neyle çekmişler biliyor musun? Bir saniye getiriyorum. Ne geliyor ya? Şunla çekmişler ya gerçekten. Ya filmi bekle şununla şu şekil tutup hani Oğlum bir şey söyleyeyim, bununla daha iyisini çekeriz. evet hani bu kasetli kamera anladın mı ve bununla bilmiyorum hani rezalet. Kendini zor tuttu küfür Evet, etmemek için. evet. Yani çok küfür Zor ettim bu bölümde frenledi. ama şu an edeceğim küfürle kendimi tutamam çünkü çok uzun. Neyse çok Ya şey çok kötü. yapmadan sen kendi kafandakileri Madame Web hakkında bir tık daha detaylı çok uzatmadan Ya bir şey. Madame Web, şöyle uzatmadan ben keseyim. Ya zaten az önce dedim yani. En kötü filmlerden biri. Yani şeylere falan tek tek girmiyorum. İşte kadın Amazon'a gitti de o Amazon canlılarının kıyafetleri, o Amazon Spider-Man'lerinin kötülüğü, onların Madame Web'e yaptığı konuşmanın iğrençliği, Dakota Johnson'ın oyunculuğu, Dakota Johnson'ın röportajlardaki hali, tavrı, hareket, ulan madem niye kabul ettin? Onun dışında Dakota Johnson Amazon'a giderkenki sürede kızların erkeklere oyun oynayıp masaya çıkması falan. İlk ambulans sahnesi, o nedir? Yani o nedir? Aga bu nedir? Ortalarda yaşanan Peter ismini hapşurukla sansürleme işi. Yani baba siz ne düşündünüz? Ve bu filmin bütçesi 80 milyon dolar. Evet, 80 75 değil mi? milyon dolar. 70 mi? 75 Morbius. Ha Bak, Morbius 75 pardon. Morbius'tan fazla bütçeye sahip. Yani 80 milyon doları bir hayal et, yani şu an günümüzde bizim ekonomi falan hani biliyorsun. 80 milyon dolar veriyorsun, sana 1 saat 45 dakika Madame Web'e götürüyorsun insanları. Yani o galada falan hayal etsene bir, yani rezillik ya. Ben mesela yönetmen falan olsam Galaya şey kaç derim, kişi Allah. git? Galaya kim gitmiştir acaba? Ya da galaya Galaya gidenler hepsi izledikten gitti bu sonra arada. hayır galaya Hepsi gitmiştir yani. hayır mesela galaya ünlüler de gidiyor ya mesela o filmde oynamayan ünlüler de gidiyor galaya. Mesela izledikten sonra yönetmene falan ne bileyim ben olsam mesela bir ünlü olsam bir oyuncu olsam veya bir yönetmen olsam Kaçarım bu arada. mesela hiç çeken yönetmenin yüzüne bakmadan yönetmen arkadaşım çekti mesela. Atıyorum sen Madame Web'i çekensin. Beni çağırdın Of. işte. Tamam mı galaya?
Abi senin yüzünü görmeden kaçarım ya. Salondan hatta film şöyle Net abi. çıktığı gibi alkış falan kopmamıştır bu arada film sonunda. O filmde yuhlama falan olmuştu. Taş falan attılarsa ben okeyim yani. Bu Koltuk kadar söküp kötü. fırlatan oldu falan. Yani Madame Web'in üstüne biz arkadaşlar 2 saat 3 saat daha konuşuruz. Her şey çok kötü. Yani Spider-Man gücüne sahip bir adama havai fişek atıyorsun. Yani karşına Spider-Man geliyor. Adam süper güçlü falan. Sen ona havai fişek ne yapıyorsun Bak sen yani anladın mı? şöyle ben de Elin tersiyle havai fişek senin yüzüne atar yani. Böyle bak saçma sapan sahneler. filmin başlangıç sahnesi. Allah'ım Of. yani bak tarz şey ya Tarkan filmi gibi başlıyor. Ben ilk sinemada izlediğimde şey oldu. Ne onun adı? Kuzu kuzu şeyi gibi anasını satayım. Böyle dans ediyor. Kuzular falan Ay, çıkacak. O bak, seviyede hayır bir... bak şey olarak girdim. Ya filmin içinde de herhalde sinemadayız şu an. Biz de hani filmin içinde bir karakter de sinema izliyor. Biz de onu izliyoruz falan diyor. Mantıklı lan aslında. Ya bunu çok yapan yok bu yeni filmlerde. Lan sonra devam etmeye bak. Bir anda Tarzanlar inmeye başladı böyle şey falan yapıyor. Böyle çubuktan iniyor. Ağaçtan Of aşağı iniyor. of Bak Allah'ım. kırmızı kafalar falan böyle. Ve ben hala şey kafasındayım. Aa bak hala lan son çocuktu ben şey falan oluyor aydın. Lan bu film gerçekten ben bunu izlemeye para vermiş. Hani evren bu falan oldum böyle. Neyse hani çok kötü. İzlediğim en kötü başlangıç. Hani neyse diyaloglar inanılmaz çiğ. Mizah Of. hani mizah yok. Hani yapmaya çok çalışmış. O kadar uğraşmışlar ki komik yapmaya uğraşmışlar ama gerçekten yok yani. O çok kötü. Hani mizah seviyesi filmin çok Oğlum inanılmaz yani. iğrenç. Sonra eee, çizgi romanları inanılmaz bir aşağı çekme var. Hani Kesinlikle ya. ya En çizgi en hakaret eden bu ya. hakaret etmişler. Gerçekten hakaret etmişler. Sonra hani kötü karakter John Wick havası verilmeye O ne çalışılmış. alaka zaten? Hani Corvette'e biniyor. Bak kötü karakteri insan olarak insan formunda kostümünü giymediği her sahne John Wick sahnesi gibi çekilmeye çalışmış. Ama rezalet yani olmamış. Hani Çok kötü zaten abi ya. onu John Çok Wick çok kötü. yapsın. Neden John Wick gibi çekmeye çalışıyorsun ki? Hani başka bir karakter çek. Sonra karakter tasarımları inanılmaz rezalet kötü. Ya o baştaki Tarzanlar. Sonra Onlar nedir ya? o Onlar kötü nedir? karakterin giydiği kostüm. Ya şey gibi pazardan dedeme 5 liralık Spider-Man kostümü almışım ve dedem onu giymiş gibi. Hani anladın mı? Öyle bir görüntü. Re- İşin daha ironik kısmını söyleyeyim mi? Bence o kötü karakterin giydiği kostüm en iyi kostüm o. Hani Evet bu arada öyle gerçek. en iyi kostüm o. Madame Web'in sonunda 10 saniye flashback'le gelen o kostüm falan böyle oldum yani. Böyle kapattım gözümü. İmgesel Acayip kötü. sahneler rezalet kötü. Ya imgesel sahneleri kim aklına Yok ki. geldiyse sonra Morbius'tan daha kötü 2000 bak Morbius'tan sonra çıktı. 2024 filminde çıktı arkadaşlar bu film. Ya bu sene çıktı. Ve nasıl ya Avatar 2 çıktı lan bu sene. Ben bu sene Avatar 2 izledim. Görsel olarak evet. Bak Avatar 2'ye de girmeyeyim şimdi. Çok Da hayır giresim geliyor hemen. ondan hayır Avatar 2'ye girmeyeceğim ama ya kardeşim sana sesleniyorum. Ulusa sesleniş geldi gene. CGI'yi kim yaptıysa Yapmayın abi. yapma abi. Bir Yapmayın daha abi. Yapma. iş haline bundan sonrasında son versinler yani lütfen. Hani ve şundan bahsedeceğim biraz da. Olaylar arası asla bir bağlantı yok. Hani Kesinlikle ya. zaman atlamaları artık ki şunu fark ettim ben bunu sana söylemeyi unuttum dün arada konuşurken. Filmde çok kesilmiş sahne var. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu Last Dance'te de çok var. Yani filmi iki parça, iki filmde de, iki filmi aynı anda değineyim. İki filmi de böyle bir tane çekmişler. Üstüne bir tane daha çekmişler. Bu ikisini blend etmeye çalışmışlar gibi. Arada Ya çok gerek yok abi kesilmiş tek sahne çek. var. Bir anda sahne atlıyor falan ve ben bunu ikinci izleyişimde fark ettim Madame Web'de. Ama bugün Venom'da fark ettim. Ee, sonra
Klasik bir Spider-Man konuşması falan geçiyor filmde. Hani en Of. şeyde Hiç girme ya. hani Of. Çok kötü. İçim çok daral kötü. geldi ya. Hani büyük güç büyük sorumluluk getirir. Madame Web'in işte Cassie'ye hani orada Amazon'a gittiğinde yapıyorlar falan o tarzanlar. Ve Of. şöyle bir şey söyleyeceğim. Şuna değineceğim. Arkadaşlar biz bu filmdeki süper kahramanı Madame Web olarak lanse etmişler ama değil. Bu film eee, arabalar vs Plant vs Zombie gibi arabalar vs kötü karakter olarak. Çünkü ambulans çarpıyor. Ticari araçlar bu şeyde süper kahraman kesinlikle ticari Dur. araçlar. Bak kötü karaktere eee, ambulans çarpıyor. Taksi çarpıyor. Ondan sonra ambulansın üstünden elektroşok yiyor. Hani ne bu? Ya o havai fişek falan nedir ya? Kötü karakterin adına da bakayım da. Ha, Ezekiel. Ha, Ha, Ezekiel Ezekiel. mi neydi? Ezekiel vs. Cars amına koyayım. Hani kesinlikle filmin adı bu olmalıydı ve Marvel evreninde bir tane de Utandık ya. araba falan kazandırmış olurduk hani. Ya Batmobile'den daha işlevsel kullanıyor arabaları. Yani Batmobile daha Ya çok çok işlevsel. kötü ya. Ambulans kesinlikle şey yani. Filmin en iyi Abi oyuncusu film ambulanstı. bu yani bu evrende şimdi beşini toparlayayım. Genel olarak hepsini toparlayayım. Evet. Bakın. Madame Web'in bir şeyiyle genel uğraşacağım. Araba çarptırmalarının sebebi yazacak bir şey bulamıyorlar. Ulan diyorlar Ezekiel geldi burada. Kızı öldürecek. Nasıl durdurabiliriz? Zekice yazma becerisi olmadığı için bu insanlarda. Yani senin benden de kötü. Hani sen ben normal amca pazardaki dayı falan hepimizden daha kötü olduğu için. Bak Last Dance'te bir sahne. Doktor Payne. Tam canavar Venom'a koyacak Doktor Payne arabayla ölmeyen canavara çarpıyor. Ve Yani canavar bundan damage yiyor. canavar hani damage falan yemiyor. Canavar bayağı sarsılıyor au falan yapıyor. Hani dayı yani aynı şekilde Ezekiel'e de havai fişek atıyor ah diyor adam. Ulan havai fişek lan buradan bana at evde bana bir şey olmaz. Sana öyle söyleyeyim. Ya Yani olur hani ya. ya abartıyorum tabii de. Hani olur ya hadi deneyelim kardeşim bir gün gel bana sık Evet, buradan havai fişek. podcast'imizin bir bölümünde bunu Çağan'la denesek daha fiziksel yapısı olarak bizden daha Aynen. dayanıklı. Bazuka A- şey ama havai fişek at. Aynen. Neyse yani böyle kötü. Sony daha bak çıkarma hani yapmaya çalıştığı şey bir Spider-Man'e bağlama, bir Sinister Six çekme. Kardeşim bak şimdi yeni bir projem var. Spider-Man No Way. Bağımsız, kendi içinde Nicolas Cage oynuyor. 1920'lerde geçiyor. Fotoğrafları düştü dün 3-5 tane. İstersen sen o arada aç internetten bak görmediysen. Yok Yani şey ya. yani böyle şeyler de yapabilirsin abi. Bağımsız bak mesela DC Penguin yapıyor. Bir şey oluyor. Yani Batman'in kötü karakter deyince ilk aklına Penguin gelmiyor mesela. Bir sürü karakter geliyor. Ama Penguin yapıyor. Ve iyi oluyor. İzlettiriyor. Aynı şekilde Sopranos gibi bu yapabilirsin. arada inanılmaz yani İnanılmaz iyi. onu İnanılmaz. Ya belki onu başka bir bölümde onu konuşalım. kesinlikle başka bir bölümde Bittiğinde konusu olabilir. konuşuruz. Evet, Bittiğinde bittiğinde kesin konuşulması konuşuruz da. gereken bir şey. Yani Sony evreni. Şimdi 2 ay sonra gelecek Craven. Bu arada Craven bunların hepsinden daha fazla ümitli olduğum bir yapım. En Benim azından de. artı 18 ve para kazanma işinde fazla olmayacağını düşünüyorum. Belki de batacak bak Craven. Ki eğer kötüyse batsın. Artık ben gerçekten 3, 4, 5, 1, 3 bu seviyede film izlemek istemiyorum. Yani en azından izlediğimde bir Ant-Man 3 yani ne bileyim bir Ant-Man 2 falan seviyesinde bir şey izleyeyim Ama yani. artık bak şöyle bir şey var. Bunun sebebi ne biliyor musun? Hani artık kötü film çekmeyi eskisi gibi gişe kaygıları yok. Artık Sony'ye girelim. Hani Sony'ye girelim artık. Gir 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 gir. Eee, Ben girdim zaten ya. hani artık kötü film gibi bir kaygıları gişede batarız gibisinden bir kaygıları yok. Sebebi de şu. Dijital platformlar. Hani dijital platformlara gelince ayak hani artık en kötü işte Joker bunu yaptı. Aynen. Vizyondan kaldırıyor ve direkt
şeye gönderiyor. Ne onun adı? Dijitale satıyor. Dijitale satıyor ve az çok filmin zaten hani filmi çektiği şeyin üstüne kazanıyor. Anladın mı? Ve illaki buluyor. Hani dijital bir platform bunu alacak, illaki buluyor. Anladın mı? Hiç olmadı. Mesela Disney bunu ne yaptı? Gitti Disney Plus açtı. Anladın mı hani? Ya o Adam hadi kendi içinde bir şeydi yani, bir projeydi. Sony aynen. bayağı bildiğin şeyi falan yok. Ulan diyor, bunu merak eden işte 300 bin kişi var. Ben birine sallayayım bunu 10-20 milyona. Heh. Bu alsın bunu çevirsin işi de, yani bana çok köylü kafası geliyor yani. Hakikaten Artık ne onun adı? Piyasa buna döndüğü için hani çok fazla zaten mesela senin izlediğin salon dolu muydu? yok ya. Değil, kaç kişi? 12-13 kişi falandık Mesela yani. sende 12-13 kişi varmış. Biz filmi kaç 5-6 kişi falan izledik. Bakayım bir sayayım. 4 vallahi 12-13 Ve kişi o pazar civar. günüydü. Ya Türkiye'de zaten onu başka bir gün konuşalım. Türkiye'de sinema gitme alışkanlığı zaten pek yoktu. Pandemiden sonra artık hakikaten gitmiyor yani. Vatandaş büyük şehirde bile sinemaya gitmiyor. Çünkü hem pahalı hem de hani bizde bir pazarlama stratejisi oluştu. Filmler 4 ay sonra geliyor abi. Ben bakıyorum, Kasım diyor film, Haziran'da giriyor Wild Amerika'da. Robot Neyse, buna girmeyeyim. neyse evet bu konu biraz Wild Robot uzayacak. dediğin gibi bak, mesela muazzam film Kasım'da gelecek. Evet. Ulan vizyona gireli 1,5 ay oldu neredeyse ya. Neyse Sony'ye geçelim. Şimdi çünkü Bir de yani saat kontrol yapayım. Saat kontrol yapayım da. Ulan tamam. En azından bir 10 dakika falan da ona girelim. Bizim harbi bayağı uçmuşuz biz gene. bak Sony yani Sony Sony Kapat ya. Kes kapat, hadi gidelim falan. O civar bir şeydi ya işte. aynen yani sen başla bir giriş yap çünkü Başlayayım. bana göre bir tık daha şeysin ne onun adı bu konuda dolusun sanırım. Ya şöyle diyeyim. Bak, bir proje düşünüyorsun, tamam mı? Sony'nin Spider-Man 3, bayağı bir 2007 yılında çıkan Tobey Maguire'ın oynadığı Spider-Man 3 filminden sonra kafası asla oturmadı. Ona rağmen ben şu anki yeni son üçlemeyi ve Amazing Spider-Man 1'i seven bir insanım. Bak, bu 4 filmde hem No Way Home hem kendi içinde başlayıp biten, en azından izlediğinde keyif alabileceğim bir süper kahraman işi. Sony gerçekten, Sony'nin sinematik evreni SSU diye geçiyor galiba. Evet. Bu kadar saçmalık, zırvalık, bu işi bilmeyen, bu işi yazmayı bilmeyen, çizgi romanları okumamış. Yani en azından ya Twitter'da da mı kaydırmadınız? 3 tane falan diyalog okuyun ya. Ya Hiç Twitter'da kesinlikle görmemişsin. Twitter'a girse bu arada kesinlikle e, kendi senarist olarak adlandıran insanlardan 1000 kat daha yetenekli insanlar var yani. Kesinlikle yabancı şeyde çok var bu Evet. arada. Zaten Ben yabancı yazıyor. Türkler pek görüyorum. fazla yazmıyor zaten. O konuda genel olarak katılıyorum. Yani Sony'nin bu kadar saçmalığa rağmen 4 ayak üstüne düşmesi acayip. Zaten 2 milyar yaptı No Way Home. Oradan parayı kırdılar. Spider-Man diğer ikisi aşağı yukarı 1 milyara yakın. Hatta bir tanesi 1 milyardan fazla galiba. Oradan parayı kırdı. Videonun başında dediğim gibi Venom'lardan işi götürüyor. Bak, ben bu Venom'un da en az, buradan söyleyeyim şimdiden, 300 bandında falan yapacağını düşünüyorum Kaç bu arada. ayrılan bütçe ne kadardı sen biliyor musun? 110. 110 mu ayrılmış? 110. 110 milyon. Zaten 75 yaptı ilk 2 günden diye biliyorum. Pazar girecek 100. Yani 100'e yakın falan yapacak. Ben garanti şeyle falan işte 250 falan yapsa, işte dijitaliydi kesinlikle filmi kârda kapatacağını düşünüyorum ben Yok, onun için. kesinlikle kârda kapatır. Yani o yüzden bu kadar saçmalığa zırvalığa rağmen hala devam etmeden anlayamıyorum. Benim şahsi önerim abi, hem Marvel'a hem Sony'ye bir tane Battleworld filmi çekin. Bu karakterler Sikim Sonic gözüksün ama bak, cameo şeklinde bazıları. Mesela abi Morbius'u cameo görelim. Anladın mı? Abartmayalım. Null diye bir karakter getirdiniz. Ve Null şu ana kadar 5 filmde tek iyi gözüken adam. Karakter hareket bile etmedi ve
Marvel'daki bütün karakterlerle bağı var. Thor'la bağı var, işte God Butcher'la bağı var, bir sürü şey var. Bunu getirin abi. Spider-Man 4'ü de bir multiverse storiesi yapın. Burada en azından yani ya Null'a transit geçit yapın, ya Spider-Man Tom Holland'ı unutun. Başka bir şey bulun. Başka bir çözüm bulun. Yani dördüncü Spider-Man'i getirin. Eski Spider-Man'leri bitirin. Ya da diğerlerini öldürün. Ama bir şey yapın yani. Bir farklı bir şey izleyelim. Miles'ı getirin bilmem ne. Abi her seferinde bak, son DC filmleri de öyle. Marvel filmleri de öyle. Blue Beetle falan çektiler. James Gunn falan çıktı şey dedi ya. Sen Galaxy Korucuları falan yapıyorsun abi. Blue Beetle iyi film falan dedi yani. Hani çıkıyorsun, bir kötü karakter var. Ona benzeyen bir diz karakteri var. Habalı hubala işte bir aşkı var bilmem ne. Ya abi farklı bir şey izleyelim artık. Ya Ya her Sony'den filmde klişeye bağlamış. Her abi filmde her film aynı klişe şey ya. ve şuna getiriliyor. Aslında mevzu şu. Ben biraz devralayım. Hani Al al, devam et. tek amaçları şu gibi duruyor şu an. İzlediğimiz Venom'u biraz belki bunun dışında tutabilirim. İzlediğimiz bütün filmlerdeki tek amaç Spider-Man'in çekilecek bir filmi için kötü karakter toplama. Aynen öyle. Yani kötü karakterleri tanıyalım gibi boktan 5 tane film izledik. Ve bunun en detaylısı o da tuttuğu için Venom'du. Hani artık Venom'u nasıl bağlayacaklar onu bilmiyorum. Bağlamaktan vazgeçtiler diye de biliyorum. Çünkü bu filmin başında kendi evrenine bir şekilde geri döndü. Ya ne diyeyim abi, sonda işte zaten No Way Home'da Venom partikülü bıraktırdılar MCU'ya. Oradan Tom Evet. Holland'dan belki işte şey muhabbeti de yaptılar ya bunda. Kodak mıydı? Evet, Kodak. Kodak muhabbetinden işte Tom Holland belki onu alır. Ulan bu Kodak'tı falan deyip hani. Ya o da kötü. Mesela Kodak muhabbeti de dandirik. Yani Ya o da iyi Null'a değil. bağlanıyor biraz daha. Hani Yani Vulture muhabbeti var. Oradan Morbius'la Vulture yan yana şu an. Madame Web'in olduğu evren belli değil. Şeyde ya Kraven'da Rhino evet. var, ne alaka? Rusya'da Rhino'nun ne Sonra işi var falan hani. ya mevzu şeye dönmüş. Hani bir tane daha kötü karakter işte El neydi? Muerto değil de Muerto mu? şey düşünüyorlar. Yani benim kafada şey vardı bir ara. Ta Juggernaut. Homecoming'de, hayır, ta Homecoming'de sonunda şey vardı ya. Vulture hapishaneye girerken Scorpion'u görüyorduk. Ha, evet evet. Ben Scorpion gelir diye. Hani bir de onu atarlar araya. Bir de 6 tane işte Tam da Morbius. sıçılacak film. Tam da Tam sıçılabilecek böyle böyle. tüy dikme işi gelir Evet. diye düşünüyordum. Ya geçen Kelly Marcel bu filmin son Hı hı, filmin evet. yönetmeni. Bu arada ilk iki filmde hem prodüksiyonda yazar mazar bütün sıçışın baş mimarlarından biri. Evet. Özel Demiş ki ikinci film. hala Sinister Six geliyor. Ya dayı bu kaç yıldır development'ta, ne koyacaksınız anasını Abi satayım ben de zaten. onu anlamadım ya. Sanki çok büyük hani şu ana kadar çok büyük bir başarınız var. Hani mevzu şey mi? Ya biz bunlar hep böyle elimizin altından işte o ya hazırladığımız büyük senaryo için karakter atıyoruz şu an hani filmlere. Asıl mevzu Sinister Six. Hani bekleyin onu gibisinden mi? Ama abi insanın kesinlikle bir şevki kalmıyor ki böyle hani inanç kalmıyor amına koyayım. Yani çünkü Abi bak mesela şöyle yap, hazırlığını bak şu an geldi yapacaksan da iyi aklıma. yap. Mesela dediğin gibi mesela şey gibi DC'nin yaptığı gibi Ping hani Pinguin gibi bir şey yapabilirsin. Anladın mı? Dizi hani Ya bir kesinlikle. sezonluk mini dizi yapabilirsin. Ben karakteri böyle kesinlikle daha iyi yine tanırım. Ama ben buna bir film motivasyonuyla gitmem. E, bak çizgi romanlardaki çizgi romanların bana göre, herkese göre değişebilir bu. Bu bir tartışma konusu diye de biliyorum. Bana göre edebi bir değeri var çizgi romanların. Anladın mı? Ya o da zaten edebi değeri yok diyen bu kültürü direkt isteme gibi oluyor. Ya Evet ya sevmediğin bunu şeye bunun yapanlar değeri var. yok diyemezsin yani. Neyse buna girmeyeyim. Bence var ve bu kesinlikle buna hakaret. Çünkü çok eskiden, çok önceye dayanan ki özellikle Marvel üstünden bahsediyorum. Çok önceye dayanan bir kültür bu. Çok önce de Tabii abi. hani bunun
çok büyük bir geçmişi var ve çok büyük bir kitlesi var. Ve bunları okuyana, bu karakteri yazana saygısızlık oluyor. Kesinlikle. Hani gerçekten değerlerini düşürüyor. Ve bu 5 filmde ben Sony'nin bu kadar düşük bir film, hani nasıl diyeyim, firma olduğunu da düşünmüyor. Hani olamaz ya. Çünkü abi CGI'yı bu kadar ısrarla kötü yapma mevzusu ne? Abi Hani hepsi kötü. Yani hani VFX'i Morbius'tan sonra mesela, ki özellikle bu konuda sen eleştirildin. Hani Morbius'tan sonra gidiyorsun Madame Web'i çekiyorsun ve onda o da daha kötü. o daha kötü çekiyorsun. Hani bir yerde kendini gerçekten bu yola bile bile itme işi olduğunu düşünüyorum. Karakter tasarımlarını, hani herhangi bir karakterle bağ kuramıyorum. Anladın mı? Ne Abi Morbius'la ne Madame kuramazsın. Web'le, ve en sonunda mesela birinci filmde belki kurabileceğim bağ Venom'daki. Sıçıyor. İkinci ve üçüncü filmde o bağ bende yine bırakmıyor. Yok, direkt balta ya. Balta pat 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 pat. Zaten bu Marvel'ın da getirdiği bir şey. Kardeşim, bu film karakterleri tek filmde öldürme işinden vazgeçin ya. Evet ya. Bam gün bam gün kesiyorsunuz. Öldürebilecek yan bir karakter belirleyin. Atıyorum işte bir Spider-Man filmi çekiyorsunuz. Sinister Six var. Sinister Six'in 3'ü ölsün. Bir de yanında işte Shocker ölsün. Geri kalan üçü falan yaşasın ya. Bu böyle gider abi. Yani bu karakterler böyle gider. Bak mesela ilk üçlemenin karakterleri ölürken ya da emekli olurken hep mantıklı ölmüşlerdi. Tobey Maguire serisini. No Way Home'da getirdin. Hiç de sırıtmadı abi. Hepsi okeydi yani mesela. Kendi içinde kavruldu hepsi. Aynı şekilde. Bak mesela benim aklıma az önce bir fikir geldi. Senin dediğin şeylerden. Mesela atıyorum. Battleworld gelecek ya zaten. Doomsday Hı muhabbetinden hı. sonra. Herkes bir yerde toplanacak. Bir dünyada toplanacak. Evet. Koskoca bir evren. Dümdüz. Abi Tom Holland'ın Spider-Man'i Null'la savaşsın. Hem Marvel karakterlerinden cameo'lar görelim. Null'un Evet. yanında bir yan Evet. karakter koy. Kafamda o vardı bu arada. Abi bizim bu Sikko altılıya da abi Andrew'u ver. O da orada Sinister Six yapsın. Onu da mesela atıyorum. Ya belki yetiştiremeyeceksin ama abi Presukel sonradan sok. Onlar da onunla savaşıyordu gibi. Kafamda o Hani vardı bu arada gerçekten. Hani Null'un abi böyle baş yap. Ve bu senin direkt bütün kötü filmleri resetlenirsen abi insan beyni unutur. İnsan beyni unutur. Zaten hayır, ya Türkiye'de da bir direkt unutuyor toplama, da. unutmayı geçtim. Bir toplama şekli, hani sıçtığını batırdığını silme şekli de vardır, anladın mı? Hani bunu Kesinlikle abi. sıvamasın. Bunu silsin yani. Bayağı da kötü bir örnek oldu bu arada. Ama hani ama hani Null şu an bana göre, belki hiç derinine inmediğimiz için bak. Çünkü her karakterin derinine inmeye çalışmışlar ama Null'un pek fazla çalışmamışlar. Allah'tan ya. Ha, Onu Allah, oturtana valla kardeşim senin eline sağlık. Orada kalsın o. yani Kıpırdamasın yani. Null'u baş kötü yapıp, anladın mı? Hani Tom Holland'ı bununla, Tom Holland'ın Peter'ını bununla ee, fightlatabilirsin o filmde, anladın mı? Ve 10 Kesinlikle numarada, ya. çünkü Null'un bir ağırlığının olduğunu gördüm. Yani şu ana kadar bu arada Peter'ın savaştığı, dövüştüğü bütün karakterlere göre daha gerçekten ağır bir boss diyebilir miyiz? Bence öyle. Tabii ki abi. Ya bir kere Ağır zaten güç olarak hissettiriyor. da, ki güç olarak da çizgi roman evreninde güç olarak da King öyle. in Black. Şuraya koyarız belki. King in Black. Gidin internete tıkı tıkı yazın. Evet. Abi King in Black diye bir çizgi roman var. Bütün Marvel karakterleri X-Men'inden Avengers'ına herkesi etkileyen bir karakter bu. Yani bunu getirirsin. Çok basit, bizim ikimizin de dediği gibi bizden çok çok daha iyi fikirlerle ve daha ufku açık insanlarla size gelebilirler bu insanlar. Çok Ya, kötü cümle kurdum da. ya Yani bu anladım. insanlar Ya size sizin çevrenizde hani bunu biz düşünebiliyorsak, biz iki tane hani geek sayılır, basit, hani düz insan basit, aynen yani. aynen bu konulara ilgili, hani bir, hani bütün çizgi romanları okudum gibi bir şeyim yok. Hani birçoğunu okudum. Ama bütün çizgi romanları okudum diye bir iddiam yok. Sizin işiniz bu. He, siz de Kesinlikle. bak, siz de üretemiyor olabilirsiniz.
size bu görev verilmiş de olabilir. Hani bu konuya sizin de ilginiz alakanız yok ama bu görev size de verilmiş olabilir. O zaman ya bu konuyla alakalı bir şeyler öğrenin ya da bu konuda zaten bilgili insanlara danışın. Hani buradan Sony'ye Kesinlikle ya. sesleniş gibi oldu bu, ama hani yapılması gereken bu. Çünkü yani size ne kadar belki bilmediğiniz bir iş verilmiş olabilir ama bunun bir background'u var. Bu yapı zaten önceden yazılmış bir şey. Hani bu dersine çalışabileceğin bir şey. Sana sıfır bir şey verilmiyor aslında. Anladın Kesinlikle mı? abi. Hani Çizgi bizim bu kadar roman senin dediğin gibi sinirlenmemizin kaynak yani. Hani bizim bu kadar sinirlenmemizin, hani buna dolu oluşumuzun sebebi de aslında bu. Hani bunun üstüne bu kadar konuşmamızın sebebi de aslında bu. Ellerinde inanılmaz bir potansiyel var. Hani Çok. yazabilecekleri, bu Madame Web de dahil buna, Morbius da dahil, işte Venom da dahil. Ondan sonra Spider-Man'ler hakkında hani bu bölümde konuşmadık. Çünkü Spider-Man'lerin üstüne Çok derin abi. Hani Ona, o ondan çok çıkamayız. Bir ondan saatte o süre. çıkamayız. Hani biz biraz daha yan işlerine baktık. Ama hani sonuçta elinde bu kadar büyük potansiyel varken, orijinal karakterler varken ve bu orijinal karakterleri hani götünden yazmana, uydurmana da gerek yokken, çünkü zaten temelleri atılmışken bu kadar sıçmaya uğraşmamanız lazımdı. Hani bizim sinirli olduğumuz nokta bu. Ama kesinlikle bunu dediğimiz gibi en azından benim şu an düşündüğüm noktada bir toparlama noktaları var. Seninle de aynı şeyi düşünüyormuşuz. Hani bunu Ya işte illaki çözümü vardır. Bunu ama hani uygularsanız eğer, yorulduk ya. Saçmalıyoruz evet, artık. Yorulduk ya. hani eğer bu şeyi uygularsanız da lütfen hani bundan sonraki filmlerde de ya biz bir topladık biraz daha sıçalım demeyin. Hani benim Kesinlikle. Sony hakkında, filmler hakkında diyeceğim şeyler. Ha bir de son buna, kardeşim şu Amazon'u da salın artık. Bu çiçek, böcek, yağmur ormanları bak. Madame Web'de Amazon, şeyde Costa Rica, gerçekten Harbi yani. abi, bunda Nevada yok, çöl yok, E, bilmem ne. Ya bir dans ve şu Amazon yağmur ormanlarını, tövbe, sokmayın artık ya. Otantikliği salın ya. Hani ben şehir kavgasına da okeyim. Anladın mı? Hani Abi daha bo- iyi zaten. Bina arasında bir efekt görürüz, bir şey botanik görürüz yani. bahçesi izlemeyeyim, hani anladın mı? Hani şey gibiyim yani. Coğrafya dersinde gibiyim. Anladın mı? Hiç gerek yok. Çok kötü abi ya. Ben Çok kötü. ziraat mühendisliğimi okuyorum. Marvel filmi izliyorum. Sony filmimi izliyorum ama şey yapamıyorum artık hani. Ya benim sonuçta diyeceklerim bu kadardı Sony ile ve filmleriyle alakalı. Son bir şey var. Hı hı. Ekleyeceğim şey, ulan ekleyeceğim şeyi unuttum, biliyor musun? Harbiden yorulduk ya. Ya beni hafıza kaybı etti ya bu evren. Allah belanızı versin ya. Gel. Gözüm seyiriyor yorgunluktan, ciddi söylüyorum. Ya bu kadar kötü, bu kadar iğrenç nasıl yapabiliyorsunuz ya? Acayip saçma sapan Hala bu arada iğrenç yani. konuşma muhabbet bitti, hala seviyor ve hani dur. Abi inanılmaz, durduramıyorum kendimi ya. Çok çok kötü. Diyeceğim şeyi unuttum bu arada. Bak, Venom 3 ile ilgili bir şey diyecektim. Ve hani baya güzel bir şey değinecektim. Şu an unuttum yani. Hafıza kaybı direkt. Bir Ya dakika, bir düşüneyim ya. biraz Sen bir şeyler söyle, bir 30 saniye düşüneyim. Dedim mi ben? Bak, bunu da hemen kısaca ekleriz oraya. Ya abi, bu son savaş sahnesini sırıtmasın diye hıp hızlı çekme işi. Abi ne yapıyorsun ama? Böyle kaydırmış kamerayı. Gerek yok yani. şey gibi ya da Dümdüz çek ya. bak, kameramanın önünde şey yapmışlar, tamam mı? Kameramana şey demişler. Şimdi biz birkaç akrobasi hareketi yapacağız, tamam mı? Sen onu yakalamaya çalış kral demişler. Harbi oğlum, Kameraman ne da saç... elinde kamera, zaten yarrak gibi bir kamera, şöyle yapmış Oğlum falan bir böyle yapmış. tutacak falan, ikili tutma şeyi bile yok. Böyle böyle çevirttirmiş adam ya. Bu nedir ya? Of. Allah belanızı versin ya. Ne diyeceğim şeyi aklımda bıraktınız. Ne Venom şeyi kaldı. Bütün çizgi romanı sıçtı attı. Şu an beynim yandı ya. Neyse, toparlayalım o zaman, Kapatalım. kapatalım. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim Olçar'ın fikirleri böyleydi. Benim fikirlerim böyle. İkimiz de içimizdekileri döktük biraz Sony'ye. Kustuk, yarım Aynen. kaldı. Umarım umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz
Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.